Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şişkilim desenli çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Hanımlar, ben patiğimde koyu gri, sarı ve beyaz tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenerek, severek benimle birlikte yaparsınız. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Ve patiğimin her yerini iki şiş ile yaptım. Sadece bu bölümlerimizin alışış kullanmakta zorlandığım için kısa böyle şişlerle 3 tane şiş ile yaptım bu kenar bölümünü. Patiğimiz bu şekil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bunlar patiğimize başlayalım, hemen burun kısmından başlayacağız. 9 ilmek olarak 9 ilmek atıyorum öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek attım. Hemen şuraya bir tane minik düğüm atıyorum. Patiğimizde hanımlar baştan sona haroşa örgü uygulaması kullanıyoruz. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Haroşa örgüyü her iki tarafta ters yapanlar modeli arka yüzde kurmaya başlayınca model düzgün düşüyor. Bunu sonradan keşfettim. Bir takipçim yapmış, olmamıştı. Model kurulumunu hanımlar arka yüzde yapıyorlar. Hani biz ön yüzde yapıyoruz. Haroşayı düz ördüğüm için ters örenler haroşayı model kurulumunu arka yüzde yapacaklar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artık bu aşamada artırmalarımızı da yapacağız. Hanımlar, artırmalarımız, bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk iki ilmeği ördükten sonra artırmamı yaptım. Bakın buraya bir ilmek attım. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi normal düz örüyorum. İlk başta ilk iki ilmeği ördükten sonra artırdık. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırdık. Şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine haroşa olarak ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. İlk iki ilmekten sonra yine artırmamı yaptım. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar, şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim yine. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar, patik burnumuz bu şekilde yapılıyor. İlk iki ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi şişimizde 19 ilmeğimiz olana kadar, 19 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 19 ilmeğim olana kadar artırdım. Arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olarak ördüm, geldim. Şimdi 21. ilmeğimi artırırken bu artırmamızda 21 ilmek olacak. Modelimi kurmaya da başlayacağım. Sarı ve beyaz ipimi de yanıma hazırladım. Hani örerken ipler karışmasın, karışsa bile hani böyle kolay açılsın diye ortalama 2'şer metre kadar iplerimi kestim hanımlar. Kolay açabileyim diye. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptım. Ardından beyaz ipimi ekleyeceğim. Modelimizin ilk sırasındayız.
Bakın bu şekilde 3 ilmek beyaz örerek başlıyorum. İlk 3 ilmeğim gri idi. 3 ilmek beyazımı ördüm. Hemen beyaz ipimin ucunu patiğimiz sökülmesin diye şöyle gri ipime bağlıyorum. 3 tane beyazdan sonra hemen yanına 2 ilmek gri örüyorum. 2 tane gri. Şimdi sarımı alacağım. 2 tane de sarı öreceğim. Şu birinci sarı ilmeğim. Şu da ikinci sarı ilmeğim. Yine sarımın ucunu da şöyle bağlıyorum gri ipime. Tam ortaya hanımlar bir tane gri öreceğim. 2 sarıdan sonra bir tane gri. Böyle beyaz ipim de arkada uzun uzadıya kalmasın diye grimin üzerinden yakınlaştırarak getirdim. Bir tane gri ördüm. Yanına 2 tane daha sarı örüyorum. Yeniden 2 tane daha gri ördüm. Ve 3 tane beyazımı öreceğim şimdi. 3 ilmek beyaz. 1, 2, 3. Tekrar gri ipimi elime aldım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum sol kenara. Kalan 2 ilmeğimi düz haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin ön yüzde ilk sırası böyleydi. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar yine artırma işlemi yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın gri ilmeklerimi gri ipimle ördüm. Arka yüzde ip değişikliği yaparken ipimi gri'mi arkada bırakıyorum. Bakın hanımlar burada önemli bir detay var. Beyaz ipimi alırken şöyle gri'nin altından alarak şöyle çaprazlamasına alıyorum. Yoksa kenarlarda delik görüntü oluşur. Şimdi 3 beyaz ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Beyazımı arkada bıraktım. Gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Bakın gri'mi arkada bıraktım. Şöyle gri'nin altından alarak çaprazlamasına tekrar sarı ipimi aldım. 2 sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Arada bir tane gri var. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Yine beyazım arkada uzun uzadıya kalmasın diye sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile, gri ilmeklerimi gri ipim ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile arka yüzde örüyorum. Model kurulumunu ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar beyazımı bıraktım. Gri'mi elime alıyorum. Son 3 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizin ilk sırasını tamamladık. Şimdi modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda yine artırmada devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yaptım. Sonrasında bakın kenarda 3 tane gri'm oldu. Modelimiz burada sağ taraftaki model sağa doğru, sol taraftaki model sola doğru bu şekilde açılacak. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. 3 tane gri'den sonra şöyle gri'min altından alarak şöyle çaprazlamasına beyazımı alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane gri. Yine şöyle çaprazlamasına gri'nin altından geçirerek sarımı aldım. 2 tane sarı örüyorum. Ortaya 3 tane gri öreceğim. Ve yine şöyle bakın beyazımı sarının üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. Arkada uzun uzun kalmasın diye 2 sarı ördüm. 2 sarıdan sonra 2 tane daha gri öreceğim. Bakın arkada ip boyları kısa oluyor bu şekilde yapınca. Ardından tekrardan 2 gri'den sonra 3 tane beyazımı örüyorum. Tekrardan gri ipimi elime aldım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu bölümde hanımlar artırma yapmayı unutmuyorum. Gri ipim ile buraya 1 ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 23 ilmek oldu. 25 ilmek olana kadar artıracağız. Sonra artırma işlemi yapmayacağız. 25 ilmek olarak ilmeklerimizi devam ettireceğiz, öreceğiz. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Beyaz ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile, gri ilmeklerimizi gri ipimiz ile, sarı ilmekleri de sarı ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar burada 2 tane sarı ilmeğim var. Bunları sarı ipimle örüyorum. Yeniden bakın yine beyazımı yakınlaştırarak gidiyorum.
Yine iplerimi de şöyle bir toparlayayım. Arada 3 tane gri ilmeğim vardı. Gri ilmeklerimi yine arka yüzde gri ipimle örüyorum. İp değişikliği yaparken iplerimiz devamlı arka yüzde kalıyor hanımlar. Bakın iplerimiz şimdiden karışmaya başladı. Ucunu çekince gelecek, açılacak. Bu nedenle iplerimizi keserek, renkli iplerimi keserek örüyorum. Yani renkli derken beyaz ve sarı iplerimi. Burada son 3 tane beyazım kaldı. Yine beyaz ilmeklerimi de şöyle alıyorum. 3 beyazımı beyaz ile örüyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de gri ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın ilk 2 sırayı tamamladık modelimizde. 3. sıradayız. Bakın hanımlar, şimdi iplerimizi çekince gelecek. Sarı ipimi böyle çekiyorum. İplerin kısa olması bu yüzden önemli. Şöyle. Açması daha kolay oluyor ipleri bu şekilde. Daha pratik oluyor. Şimdi modelimizde 3. sıradayız. Yine modelimiz sağa ve sola açılacak şekilde devam edecek. Öncelikle yine kenar ilmeğimi alıyorum. Son artırmamız olacak hanımlar bu. 2 griden sonra yine artırmamı yapıyorum. Şu beyazımı yine çaprazlamasına aldım. 3 beyaz örüyorum. Bakın 3. kez bir kere yaptık. 3. kez sağa doğru kaymış oluyor. 4 kez sağa doğru kaydıktan sonra tekrar içe doğru geçmeye başlayacak. Bu şekilde model içe doğru kaymaya başlayacak. 3 beyazdan sonra 2 tane gri örüyorum. Şöyle çaprazlamasına sarımı aldım. 2 tane sarı örüyorum. Tekrardan 2 tane gri. Bu defa tam ortaya bir tane beyaz öreceğim. Ortadaki desenimizi yapacağız hanımlar. Bir tane beyaz. Yanına 2 tane gri örüyorum. Ardından 2 tane daha sarımı ördüm. Tekrardan şöyle gri'mi alıyorum. 2 tane gri. Beyazımı alıyorum. 3 beyaz. Tekrardan gri'mi aldım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son kez artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şişimizde böylece 25 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. Bu şekilde 25 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrardan arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın şöyle çaprazlamasına beyaz ipimi aldım. 3 tane beyaz örüyorum. 2 gri ilmeğim var. 2 gri ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Yine gri'mi arkada bıraktım. 2 sarı ilmeğim var. Şöyle 2 sarımı örüyorum. Tekrardan gri ipimi aldım. 2 ilmek gri'mi gri ipim ile ördüm. Bakın arada bir beyazım var. Bir beyazımı da örüyorum. İp geçişlerinde şu arkadaki ipleri de biraz esnek bırakalım. Sıkı tutarsak model düzgün düşmez hanımlar. 2 tane gri'mi de yine örüyorum. Tekrar sarımı aldım. 2 sarı. Hemen yanına 2 tane gri. Ve beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmek beyazımı beyaz ipim ile örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de gri ipimle örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde modelimizde hanımlar 3. sıramızı tamamladık. Bu 3. sıraydı. Ön yüzde ve arka yüzde örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de modelimizde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 4. kez, yani son kez böyle sağa ve sola doğru açılma olacak. 3 kere yapmıştık. Şimdi 4.'sünde. Bu aşamada artık artırma işlemi yok. Şişimizde 25 ilmeğimiz var. İlk 2 ilmeğimi gri ile ördüm hanımlar. Tekrardan beyazımı alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. 3 beyaz. Gri'mi aldım. Hemen yanına 2 tane gri. Tekrar burada sarımı alıyorum. Sarı ilmeklerim de sağa doğru açılacak bu tarafta. 2 sarı. Hemen yanına 2 tane gri örüyorum. Beyazımı aldım. Ortaya bu defa 3 ilmek beyaz öreceğim. Tam ortaya. Şu birinci beyazım. Şu ikinci, şu da 3. beyaz ilmeğim. Yanına şöyle sarı ipimi de gri'nin üzerine atlatarak yakınlaştırdım. 2 tane gri örüyorum. Gri'den sonra yine 2 tane sarı öreceğim buraya. Şöyle sarımı alıyorum. 2 ilmek sarı.
Tekrar 2 tane gri. Bu şekilde. 3 ilmek daha beyazımı örüyorum. Kalan 2 ilmeğim gri ipimle örülüyor. Bu şekilde. Modelimizin ön yüzde 4. sırası bu şekildeydi. Hanımlar, arka yüzde zaten gösterilecek bir detay yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülecek. Şimdi patiğimizin arka bölümünde ilmekleri gördüğümüz renklerle daha önceki sıralarda yaptığımız gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm geldim gördüğüm gibi. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde 5. sırayı yapacağız. Bakın 4 kere sağa doğru kaydırma yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Şimdi içe doğru kayma yapacak. Her 4 sırada bir model kayma yapıyor. Öncelikle artık artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Bu ilk beyaz ilmeğimi de yine gri ile ördüm. 5. sırada bu şekilde ilk 3 ilmeğimi gri ile ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. 3 beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 2 tane gri örüyorum. Sonrasında sarı ipimi aldım. 2 griden sonra 2 ilmek daha sarı örüyorum. Yanına 2 tane daha gri öreceğim. Bakın beyazı da gri'nin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 2 griden sonra ortaya bir tane beyaz örüyorum. Yanına 2 tane daha gri ördüm. Bu taraftaki modellerde sağa doğru kayma yapacak. Şimdi sarımı alıyorum. 2 sarı. Yanına 2 tane gri. Ve beyaz ipimi aldım. 3 ilmek beyaz örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. 5. sıramızı ön yüzde böylece tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelde ön yüzdeyiz. Şimdi de 6. sıramızı yapacağız. Modelimiz yine içe doğru kaymaya devam edecek. Bu aşamada ilk 4 ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Tekrar beyazımı aldım. 3 tane beyaz. 1, 2, 3. Yanına 2 tane gri öreceğim. Tekrar 2 sarımı alıyorum. Sarı ilmeği ipimi 2 sarı örüyorum. Şimdi tam ortaya 3 tane gri öreceğim. Baklava dilimine benzeyen dizenimiz kapanıyor çünkü. Hemen 3 griden sonra 2 tane daha sarı öreceğim. Tekrardan buraya 2 tane gri. Ve beyaz ipimi aldım. 3 ilmek beyaz örüyorum. Bakın arkada ip geçişlerinde ipler esnek kalsın. 3 beyazımı ördüm. Kalan 4 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde. 6. sıramızda ön yüzde bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde 7. sıradayız. Aslında 7. sıra değil 1. sıra gibi düşünelim. Çünkü modelde ilk başladığımız yere geldik. Tam olarak bakın burayı yapacağız. Yani 1. sırayla aynı şekilde. Bu aşamada ilk 5 ilmeğimi gri ile öreceğim. Modelde tekrar 1. sıra diyelim buraya. Bakın 5 tane gri ördüm. Ardından beyazımı alıyorum. 1, 2, 3 beyazımı ördüm. Bakın hanımlar, ilk başta bu 3 beyazdan itibaren 1, 2, 3, 4. 4 kere sağa doğru kaymıştı. En son 1, 2, 3, 4. 4 kere de sola doğru kayıyor. Bir sonraki sırada tekrar açılmaya başlayacak modelimiz. 3 beyazdan sonra 2 tane gri örüyorum. Şöyle sarı ipimi elime aldım. 2 sarı. Ortaya bir gri öreceğim. Beyazımı da yakınlaştırdım. Bir gri ve yanına 2 tane daha sarı örüyorum. Tekrar 2 tane gri. Ardından beyazımı aldım. Buraya 3 ilmek beyaz örüyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3. Tekrar gri'imi aldım. Kalan 5 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Modelimizde burayı ilk sıra gibi düşünüyoruz hanımlar, bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Modele devam ediyoruz. Bakın 4 sıra sağa doğru genişledim. 4 sıra sola doğru modelimiz geçti. Şimdi tekrardan 4 sırayı doldurduk. Tekrar sağa doğru modelimiz açılmaya başlayacak.
Yani şu bölümleri yapacağız hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi aldım. Ardından şöyle beyazımı alıyorum. 3 beyaz, 2 gri, hemen yanına 2 tane sarı, ortaya 3 gri öreceğim. Hemen beyazı bir yakınlaştırıyorum arkadan. 3 tane gri örüyorum tam ortaya. Yeniden 2 ilmek sarı, tekrardan 2 gri ve beyaz ipimi aldım. 3 ilmek beyaz örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de gri ipim ile örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde yaptık. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde yeniden ön yüzdeyiz. İkinci modelimizde üçüncü sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine sağa doğru bu tarafta kayma yapacak modelimiz. Toplam kenardan 3 ilmeğimi gri ipimle ördüm. Yeniden şöyle beyazımı alıyorum. Buraya 3 ilmek beyaz örüyorum. 3 beyaz. Hemen yanına 2 tane gri. Tekrardan şöyle sarımı aldım. 2 sarı. Yanına 2 tane gri. Ortaya yine bu desenimizden başlatacağız aynı şekilde. Bu nedenle tam ortaya bir tane beyaz ördüm. Bir beyazdan sonra hemen yanına 2 gri örüyorum. Ve buraya da 2 ilmek sarı. Tekrardan 2 sarıdan sonra 2 gri ve tekrar şöyle beyazımı aldım. 3 ilmek beyaz. Kalan 3 ilmeğimi de gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yine ön yüzdeyiz. Modelimiz yine bir kez daha sağa doğru açılacak. Bakın 4 sıra açma yapıyoruz. Çünkü şurada birinci sıramız 2, 3, 4. sıramızı yapacağız şimdi. İlk 2 ilmeğimi gri ile örüyorum. 2 gri. Şöyle yine çaprazlamasını alıyorum ipimi. Beyazımı aldım. 3 beyaz. Hemen yanına 2 tane gri. 2 tane sarı örüyorum. Tekrardan 2 tane gri. Tam ortaya 3 tane beyaz öreceğim şimdi. Şu birinci beyaz ilmeğim. Şu ikinci. Şu da üçüncü. 3 beyazdan sonra yine hemen yanına 2 gri örüyorum. 2 sarı. Bakın hanımlar, modelimiz tekrar açıldı. Yeniden 2 gri. 3 beyaz. Ve kalan 2 ilmeğimi de gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Modelimizin görüntüsü böyle. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimiz 4 sıra boyunca sağa doğru açıldı. Şimdi tekrardan kapanmaya başlayacak baklava dilimi şeklimiz. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi gri ile örüyorum. 3 ilmek gri ördüm. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen yanına 3 beyaz. 2 gri. Hemen sarı ipimi alıyorum. 2 sarı. Yanına tekrar 2 tane gri. Bu defa tam ortaya bir tane beyaz örüyorum. Bir beyazdan sonra yeniden 2 gri. Bu tarafta da sağa doğru kayma yapacak hanımlar, modelimizin sol tarafında da. 2 griden sonra 2 sarı. Hemen yanına 2 ilmek daha gri örüyorum. Ardından aldım beyaz ipimi elime. 3 tane beyaz örüyorum. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de gri ipim ile örüyorum. Bu şekil. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimiz yine içe doğru kapanmaya devam edecek. Bu aşamada yine 4 ilmeğimi gri ile örüyorum.
Şu 4. gri ilmeğim. Tekrar beyazımı elime aldım. 3 beyaz. Yanına 2 tane gri. Yine sarı ipimi elime alıyorum. 2 sarı örüyorum. Bu defa hanımlar tam ortaya 3 tane gri öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar yanına 2 sarı. 2 sarıdan sonra 2 gri. Ve beyaz ipimi alıyorum. 3 ilmek beyazımı örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Bu şekil. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, ön yüze geldik. Bu ikinci modelin son sırası, son modelin de ilk sırası oluyor. Yani ilk tekrar başlangıç yerine bu aşamada gelmiş bulunuyoruz hanımlar. Bakın hatta şuradan da hesaplayabilirsiniz. Şurada 1, 2, 3, 4. kez içe doğru girecek. Sonra 4 kez dışa doğru çıkacak. Böyle devam ediyor çünkü modelimiz. Bu aşamada kenardan 5 ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Beyazımı aldım. 3 beyaz. Yanına 2 gri örüyorum. Sonrasında sarı ipimi elime aldım. 2 sarı. Tam ortaya 1 gri. 2 sarı. Hemen yanına 2 tane gri öreceğim. Bakın beyaz ipimi de iplerimin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum diğer tarafa doğru. 2 griden sonra 3 tane beyazımı ördüm. Şişimde kalan 5 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, model böyle devam ediyor. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra aynı şekilde 3. modelimizi açacağız. 1. ve 2. modelde olduğu gibi. 4 kere sağa doğru açılırken 4 kere de en son sola doğru modelimizi kapatacağız. Modelimiz ilk başladığımız yerde burada bu şekilde bitecek hanımlar. Toplamda zaten bakın 1, 2, 3 tane model kurduk patiğimizi. İlk 2 modelimizi baştan sona birlikte yaptık. Sonuncu modelimiz de yine ilk 2 modelimiz gibi aynı şekilde örelim gelelim. Sonrasında birlikte bilek bölümüne başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü bu şekilde tamamladım. Modelimi bitirdim. Toplamda bakın şöyle zikzak şeklini sayacak olursak 3 tane modelim tamamlandı. İlk başladığım şeklin aynı şekilde yani ilk başladığım gibi toparlayayım, modelimi bitirdim. Artık modeli yapmayacağız hanımlar. İlmeklerimizin hepsini gri ipimle bir diş haroşa olacak şekilde öreceğim. Bu aşamada artık bu beyaz ve sarı ipimizi de keseceğim hanımlar. Şöyle beyaz ipime geldim, hemen sırasıyla keseceğim. Önce beyazıma geldim. Hemen kestiğim iplerimin ucunu da bağlayacağım buraya. Sonradan açılma, sökülme olmasın diye. Sarı ilmeğime kadar öreceğim. Sonra sarı ipimi de keseceğim. Gri ipimizle devam edeceğiz. Bakın sarı ipime geldim. Hemen bunun da ucunu kesiyorum. Şöyle iplerimden bir kurtulayım önce kalabalıktan. Tekrar bu sarı ipimin ucunu da gri'ime bağlıyorum. Tamamını hanımlar gri ipimiz ile bu şekilde haroşa olarak örüyoruz. Bir diş haroşa oluşturacağız. Sonra da bilek bölümünü yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Hanımlar böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Şimdi geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada bilek bölümünde kesimlerimizi yapacağız. Yine bu bölümde ilk 9 ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmeğimi gri ipimle haroşa olarak öreceğim. 3, 6, 7, 8, şu da 9. ilmeğim.
Ardından 7 ilmek keseceğim hanımlar. 7 ilmek. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, şu 5. Şu 6, şu da 7. ilmeğim. Bakın 7 ilmek kestim. 9 ördüm, 7 kestim. Baktığımız anda burada da 3, 6, 9 ilmek kaldı. Şimdi 9 ilmek üzerinden buraya haroşa öreceğiz hanımlar. Bakın. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Patiğimizin öncelikle sol kenarını yapacağız. Sol kenar bitince sağ kenara geçeceğiz hanımlar. Tekrar geri döndüğümde bu sağ taraftaki 9 ilmek bekleyecek. Buraya bir diş haroşamızı ördük. Şurada 2 diş haroşa görünebilir modelden sonra ama bir diş haroşayı model bitiminde zaten örmüştük. Onu saymıyoruz. Ondan hariç burada bir diş haroşa oluştu. Hanımlar burada 4 diş haroşamız olacak. Sonra artırma yapacağız. Bir dişini birlikte yaptık. Şimdi 3 diş haroşamızı daha 9 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar bakın buraya 4 diş haroşamı ördüm. Şu modelden sonraki ilkini saymıyoruz 4. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Bilek bölümünden hanımlar şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen öndeki ilmeğimin bakın ön bölümünde şöyle haroşalı bölüm var. Buraya girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de sırasıyla haroşa olarak örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Böylece şişimde 10 ilmeğim oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırmalarımız sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin şu kısmına bakın şuraya. Girdim. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine haroşa örülüyor. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. İlk ilmeğimi aldım. Ardından hemen öndeki ilmeğimin şu ön kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Hanımlar bu şekilde 14 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. 14 ilmek olana kadar. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Ön yüzde bilek bölümünde artırmamızı yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Bakın ön yüzdeyiz yine. İlk ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor yine. Şu şekilde devam ediyoruz. 13 ilmeğimiz oldu. Geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Son kez artırmamızı yapacağız. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. İlk ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şu ön kısmına giriyorum. Buradan da bir ilmek aldım. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artık 14 ilmek üzerinden kenarımızı bu bölümü tamamlayacağız. Ben buraya toplamda şu ilk haroşa hariç bakın ilk modelden sonraki ilk haroşa hariç buraya toplamda 15 diş haroşa ördüm hanımlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşamız olmuş. 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bu aşamada dilerseniz ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Dilerseniz ben size birazdan zaten 15 diş haroşamı tamamlayınca mezura ile ölçerek ölçüleri de vereceğim. Şimdi hep birlikte 14 ilmek üzerinden sol kenarımızı tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte sağ kenara başlayacağız. Evet hanımlar sol kenarımı tamamladım geldim. Buraya toplam 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ölçü vererek şöyle göstereceğim. Patiğimiz enine kaç santim oldu? Hemen şöyle düzelterek bakın. Ölçümü veriyorum. 9,5 santim eni var. Hemen şu boydan da ölçüsünü vermek istiyorum. Şu burundan başlayarak. Hatta şöyle bir ölçü alalım.
Mezuramın ucunu buraya getirdim. Boydan ölçü alınca da hanımlar burası 19 santim geliyor. Bakın bir de esnek olduğu için ayağı rahat olacaktır. Bu şekilde ölçülerim böyleydi. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi keseceğim. Gevşek bir kesim yapacağım. Esnek olacak. Sonrasında bu kesim yerlerinden topuğumuzu yaparken ilmekler çıkaracağız. İlmek çıkarırken zorlanmayalım diye gevşek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak bu şekilde kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. En son buraya şöyle bir tane zincir çekip ucuna düğüm atacak kadar bir bırakıp kesiyorum. Sol kenarı bitirdik. Şimdi sağ kenara arka yüzden başlayacağız hanımlar. Gri ipimi buradan arka yüzden başlayarak buraya ekliyorum. Hemen şöyle birinci ilmeğim. Şu iki ilmeği ördükten hemen sonra arka yüze gri ipimin ucunu bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle iki tane sağlam bir düğüm atıyorum buraya. Diğer sol tarafı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. 9 ilmek üzerinden 4 diş haroşa örmemiz gerekiyor. Baktığımız anda burada şu ilk diş haroşayı saymıyorduk. Bir diş haroşamız oldu. Buraya 3 diş haroşa daha örelim gelelim. Yani toplam 4 diş haroşa olacak. Sonra birlikte artırmalara başlayalım. Evet hanımlar 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi burada da bilek bölümünden artırmalarımızı yapacağız. Buradaki artırmalar da şöyle oluyor. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin bakın şu ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Aynı şekil artırmalara devam edeceğiz. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön bölümüne giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de böyle örüyorum. Buradaki artırmalarımız da böyle olacak hanımlar. Biz diğer kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da 14 ilmek olana kadar artıracağız. Ardından buraya da hani ben bu bölüme toplamda şuraya 15 diş haroşa yapmıştım boyuna. Buraya da 15 diş haroşamı yapacağım. Yani sol kenarla aynı şekilde olacak. Şimdi 14 ilmek olana kadar burada da artırmalarımızı yapalım. Bu sol tarafa kaç diş haroşa yaptıysak buraya da aynı sayıda haroşalarımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarında tamamladım geldim. Buraya da 15 diş haroşamı ördüm sol kenarda olduğu gibi. Buradaki kesimimi hanımlar burada 15 diş haroşam var. Buradaki kesimi geri dönüyorum arka yüzde yapacağım. Kesim yaptıktan sonra şu ip bu bilek bölümüne değil de diğer kenarda kalması gerekiyor çünkü. Yine burada da gevşek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerimizi böyle esnek gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Buraya hemen şöyle iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet hanımlar patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi şu kenarlarını yapacağız birlikte. Videonun başında söylemiştim. Ben buralarda böyle kısa şişleri kullanacağım diye. Şöyle daha küçük boy şişlerimi alıyorum. Hani misinalı şişlerle de yapılır mı? Yapılır. Fakat ben gerçekten hani beni bilen biliyor. Ben misinalı şiş kullanamıyorum. Bir türlü beceremiyorum, yapamıyorum. Şimdi buraya hanımlar ilk olarak yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Öncelikle şöyle sarı ipimi alıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilk bakın burada bir diş haroşamı ilmek çıkartarak böyle sarı ipimle yaptım. Bakın ilk kenar ilmek yerim burası. Buraya giriyorum. Buradan ilmekler çıkarıyorum. Şöyle. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkarıyorum. İlk iki ilmeğimi ördüm. Şöyle. Ardından sırasıyla buralara girerek ilmekler çıkartıyorum. Bakın 4
4 ilmeğim oldu. Yine sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek yine ilmeklerimi çıkartıyorum. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkarıyoruz. Şu patiğimin burun kısmına kadar, şuraya kadar hanımlar ben toplamda 41 ilmek çıkarttım. Siz haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayısı fazla olacaktır. Ya da az yaptıysanız birkaç ilmek az olacaktır. Bu tamamen ölçülere göre 1-2 ilmek farklılık gösterebilir. Dediğim gibi ben 41 ilmek çıkarttım buraya kadar. Şimdi hanımlar bu ilk burun kısmına kadar kenar ilmek yerlerinden ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, toplamda 41 ilmek çıkarttım bu bölümden. Sonra burun kısmına 9 ilmek başlamıştık. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkartacağım. Bunu da bir diğer şişime takacağım. Başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için bu aşamada şöyle tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkartmaya çalışacağım. Şöyle. Bir ilmek çıkarttık. Toplam 9 ilmek olarak başlamıştık hanımlar patiğimizi. 9 ilmek çıkarıyoruz buradan. 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim, 4. 5, 6, 7. Bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 8 ve son kenar ilmek yerim şu kenarda. Oraya da girdim. 9. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkarttım. Diğer kenara geçtim. Hanımlar, karşı taraftan ben 41 ilmek çıkartmıştım. Burada da sayı aynı olacak. Çünkü aynı sayıda yaptık. Buradan da yine bu şekilde bakın diğer şişime geçtim. 41 adet ilmeğimi çıkaracağım. Şöyle. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek 41 adet ilmek böyle çıkaracağım. Hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar karşı tarafta kaç ilmek çıkarttıysak buraya da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, bu kenardan da ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Buraya sarı ipimizle bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa düşmesi için yine ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın ön yüze bir diş sarı ipimiz ile haroşa düşüyor. Bu şekilde. Tamamını böyle haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Bakın bir kısmını ördük. Bu şekilde bu ilk şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizdeki ilmeklerimizi buraya kadar haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sarı ipim ile buraya kadar ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu sarı ile. Şimdi haroşalara devam edeceğiz. Fakat ip değişikliği yaparak ana renk ipimiz gri ile devam edeceğiz. Artık sarı ile devam etmeyeceğiz. Şöyle gri ipimin ucuna bağladım. Artık haroşalarımı gri ile öreceğim hanımlar. Şöyle sarıyı kullanmayacağım. Sarı ipimin ucunu bir miktar şöyle bir kesip gri ipime bağlayacağım. Haroşalarımıza gri ipimizle devam edeceğiz. Bir diş haroşamızı sarı ipimizle örmüştük. 4 diş haroşamızı da devamında gri ipimizle öreceğiz hanımlar. Toplamda bu kenara 5 diş haroşamız olacak. Biri sarı, 4'ü gri olacak şekilde. Böyle bakın gri ile diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Böyle devam edecek. Toplamda hanımlar buraya dediğim gibi 5 diş haroşa ördüm. Biri sarı ile örüldü. Diğer 1, 2, 3, 4. Diğer 4'ü de gri ile örüldü. Şimdi bu bölümü hanımlar 4 diş haroşa gri ipimiz ile, ana renk ipimiz ile örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin şu kenarlarını tamamladım ve geldim. Şimdi tabanımızı örmeye başlayacağız. Yine haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. Burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Öncelikle bu ilk şişimde 41 ilmeğim vardı. Yine bu ilmeklerimi, ilk şişimdeki ilmeklerimizi hanımlar örelim. Bu burun kısmında buluşalım. Evet hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim. Burada 9 ilmeğimiz vardı. Hanımlar 15 ilmek olana kadar şişlerden ilmekler alarak burun kısmında artırmalar yapacağız. Öncelikle ilk 9 ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen yan taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bir ilmek ekledikten sonra ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Şu 10. ilmeğim. Ardından hemen yandaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 11 ilmeğim oldu. İlmek ekledikten sonra geri dönüyorum. Burada 15 ilmek kalan olana kadar devam edeceğiz bu işleme.
İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından bu orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim. 11 ilmeğimi. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada bu defa 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi öreceğim. 14 ilmeğimi. Şişimden yine hanımlar bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek üzerinden bakın patiğimizin şu şekilde tabanını yapacağız hanımlar. Kesimlerimize geçeceğiz. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyoruz kesimden sonra. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi sayarak gidelim bu sıramızda. 3, 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. 15. ilmeğimle birlikte bu ilmeği keserek örüyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden hanımlar tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Tabanımız 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yapacağımız işlem böyle hanımlar. 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi bu şişlerimizdeki ilmekler bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek üzerinden patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde şu anda 14 ilmeğim kaldı. Şöyle kesimimi yapıyorum. 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın burada kenar ilmek yerlerimiz var. Bu ilk kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri döndüm, ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüzde çıkarıyoruz hanımlar. Buradaki kenar ilmek yerim burada bakın. Kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka bölümü bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Burada ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum.
Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu topuk bölümünü de bu şekilde tamamladım geldim. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Yine böyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Ne sıkı ne gevşek, orta halli bir kesim yapalım. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Şimdi hanımlar burada şöyle tığıma alıyorum. Bu aşamada patiğime şöyle kenar oyası yaptım. 2 sıradan oluşan. İlkini gri ile yapacağız. İkinci sırada sarı ipimizi kullanacağız. Öncelikle burada şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine doğru şöyle batarak burayı bir düzledim. Kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yapıyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne yöntemiyle kenar oyamın ilk sırasını yapıyorum. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım hanımlar. Bakın tığımda ilmeklerim gayet gevşek duruyor. Bu şekilde kenar oyamın ilk sırasını yapıyorum. Patiğimin çevresini böyle dolanacağım. Bu şekilde. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde patiğimizin bu çevresini ilk başladığımız yere kadar şuraya kadar sık iğne yöntemiyle dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamın ilk sırasını yaptım. Artık bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimin ucunu gizleyeceğim. Sonra da kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Ardından sarı ipimi alıyorum. İkinci sırayı da sarı ile gideceğim. Öncelikle sarı ipim ile şöyle bir tane ilmek oluşturdum. Bitirdiğimiz yerden itibaren hemen şuradan gri sık iğnenin içine girerek sarı ipimi buraya şöyle sabitledim ilmeğimi. Geri gideceğiz hanımlar bu sırada, yani ters sık iğne yapacağız. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki gri sık iğnemin içine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırasında bu şekilde ters sık iğne yöntemini kullanacağız. Yani geri gideceğiz. Böyle bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın bu şekilde hanımlar, görüntümüz böyle. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar buraya kadar dolanalım gelelim. Kenar oyamı tamamladım geldim hanımlar. En son buraya da bir tane bir zincir çekip sarı ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu şöyle gizleyeceğim arkaya. Görünmesin, ön yüze çıkmasın diye. Hanımlar patiğimizi bitirdik. Şimdi şu gizleme işini yapayım, patiğimize bakalım. Evet. Patiğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın gayet esnek, hoş, güzel bir model oldu. Ayağı saran bir model zaten. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızda görelim modelimizi. Çok güzel, zarif, şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız hanımlar. Evet, şöyle de ayağıma giydirdim. Gördüğünüz gibi ben yanlarını göstermek istiyorum. Arka bölümünü, tabanını. Patiğimizin topuğu yine bu şekil. Çok güzel, zarif, çok şık oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.